Yoğun bakımda hani o izole ortamda en çaresiz hissettiğimiz anı bir düşünelim. Hı hı. Klinikte hepimizin başına gelir bu. Mekanik ventilatörün başındayızdır. Alarmlar susmuyor, sürekli ötüyor. Aynen öyle. O meşhur yüksek basınç alarmları. Evet, aynen. Ve hastaya verdiğimiz o hayat kurtaran her mililitre oksijenin aslında onun zaten harap olmuş akciğerlerini mikroskobik düzeyde birer balon gibi patlattığını biliyoruz. Kesinlikle. Yani volütravma ve barotravma el ele gidiyor orada. PP ayarlamak, tidal volümle oynamak falan başlangıçta bize bir kontrol hissi veriyor. Hani akciğer mekaniğine hükmettiğimizi sanıyoruz. Ta ki o kontrol hissinin aslında ölümcül bir yanılsamadan ibaret olduğunu görene kadar. Ventilatörün hastanın en büyük düşmanına dönüştüğü o an. Evet, Tam o kırılma anında hani fizyolojinin klasik kuralları çöker ya, o alıştığımız pulmoner sınırların tamamen dışına çıkıp denklemi baştan yazacak bir karar vermek zorunda kalırız hepimiz. çünkü o basınçlı hava, ventilatörle ilişkili akciğer hasarını yani VILI artık geri dönülmez bir noktaya taşıyordur. Aynen öyle. İşte bugün bu derinlemesine incelemede tam da bu sınırı konuşuyoruz. Akut solunum yetmezliğinde ECMO'yu yani ekstrakorporeal membran oksijenizasyonunu masaya yatırıyoruz. Çok çok önemli bir konu meslektaşlarımız için. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar gerçekten çok çarpıcı. Yoğun bakım pratiklerini, ECMO biyofiziğini, o zorlu hasta seçimi kriterlerini ve meşhur klinik araştırmaları detaylarıyla inceleyeceğiz. Hı hı. Biz hekimler için bu cihaz yıllarca sadece bir kurtarma hamlesi olarak görüldü. Evet, bir panik butonu gibi. Aynen yapacak hiçbir şey kalmadığında basılan son bir panik butonu. Ama bugünkü amacımız bu teknolojinin aslında hastanın kardiyopulmoner sistemini yeniden kurgulayan, ultra koruyucu bir fizyolojik köprü olduğunu tartışmak. Bu çok kritik bir paradigma değişimi aslında. Nasıl yani? Çünkü teknolojiyi sadece ölümü geciktiren bir makine olarak kodladığımızda hastayı o cihaza bağlamak için çok geç kalıyoruz. Yani hücresel düzeydeki o yangını, o sitokin fırtınasını erkenden durdurma fırsatını kaçırıyoruz. Anlıyorum. O zaman kronolojiyle, daha doğrusu o panik butonu algısının nereden geldiğiyle başlayalım. Tabii başlayalım. Bugünün biyo uyumlu zarlarına, o manyetik santrifüj pompalarına gelmeden önce ECMO onlarca boyunca yoğun bakımın adeta kara koyunu ilan edildi. Maalesef öyle oldu. 1953'te Gibbon'un ilk başarılı açık kalp ameliyatıyla başlayan bir ekstrakorporal dolaşım zaferi var ortada. Hı hı. Ama iş yetişkin solunum yetmezliğine gelince resmen bir duvara çarpıyoruz. 1979'daki o meşhur yetişkin RDS-VECMO çalışmasının sonuçlarını okurken gözlerime inanamadım. Sonuçlar felaketti. 42 hastadan sadece 4'ü hayatta kalmış. İnsan ister istemez bu teknoloji o dönem gerçekten bu kadar ölümcül müydü diye soruyor. Oradaki asıl felaket teknolojinin kendisi değildi aslında. Neydi peki? Bizim o dönemki yoğun bakım ve fizyoloji anlayışımızdı. O 79 çalışmasının satır aralarına indiğinizde, hani o ventilatör yönetimi protokollerine falan baktığınızda gerçekten dehşete düşüyorsunuz. Neden, ne yapmışlar ki o dönem? Hastalar ECMO'ya bağlanmış, tamam mı? Kan dışarıda oksijenleniyor, sistem çalışıyor. Evet, Ama klinisyenler hastanın kendi akciğerlerini kilogram başına 10 hatta 12 mililitrenin üzerinde tidal volümlerle ventile etmeye devam etmişler. yok artık. Ciddi misin? Maalesef. Yani ECMO'nun temel varoluş amacı olan o akciğeri dinlendirme felsefesi ortada yok. Zaten hasta olan inflamasyonlu bir organı kelimenin tam anlamıyla mekanik olarak dövmeye devam etmişler. İnanılmaz. Bitmedi. Pron yani yüzüstü pozisyon uygulaması yok. Hiç mi yok? Yok. Rutin nöromüsküler blokaj yani paralizi yok. Hastalar ventilatörle sürekli savaşıyor. Barotravma zirvede olur. Hem barotravma hem volütravma zirvede. Sonra da çıkıp diyorlar, ECMO işe yaramıyor. Bu devasa bir klinik körlüktü aslında. Faturayı makineye kestiler ama asıl katil iatrojenik ventilatör hasarıydı. Bu çok ciddi bir öz eleştiri bizim için. Yani biz hekimlerin kendi yarattığımız travmayı göremeyip yıllarca bu teknolojiden uzak durmamız ta ki 2009'daki o CESAR çalışmasına kadar. Evet ve ardından gelen
H1N1 pandemisi. Kesinlikle. H1N1 döneminde VV-ESMO ile %78 gibi astronomik bir sağ kalım oranı raporlandığında tıp dünyası adeta uykudan uyandı. Kesinlikle öyle oldu. Ama elimizdeki kaynakların en can alıcı kısmı 2018'deki meşhur EOLIA çalışmasına ayrılmış. Bu makaleyi ilk okuduğumuzda sanırım hepimiz klinikte bir hayal kırıklığı yaşadık. Evet, Eolia çok tartışıldı. 60 günlük mortalite ECMO grubunda %35, kontrol grubunda ise %46, Hı hı. arada 11 puanlık devasa bir klinik fark var ama çalışma istatistiksel olarak anlamlı değil, damgası yiyip erken sonlandırılıyor. Bu nasıl olabilir? İşte burada istatistiğin klinik gerçeklikle nasıl acımasızca çarpıştığını görüyoruz. Nasıl yani? Çalışmanın tasarımı çok majör, hatta aşırı agresif bir beklenti üzerine kurulmuştu. Konvansiyonel tedavi kolunda %60'lık bir mortalite öngördüler baştan. Hı hı. Ve ECMO'nun bunu tek başına tam %20 oranında, yani %40'a düşürmesini beklediler. %20 mi? RDS gibi bir hastalıkta mı? Aynen öyle. Tıp tarihinde özellikle ARDS gibi heterojen ve kompleks bir sendromda tek bir müdahalenin mortaliteyi mutlak olarak %20 düşürmesi neredeyse imkansızdır. Hedefi o kadar yüksek koydular ki Kendi kazdıkları kuyuya düştüler yani. kesinlikle ulaştıkları o %11'lik muazzam sağ kalım farkı kendi koydukları katı yokluk hipotezinin, yani o null hipotezinin altında ezildi. Tam da burada o çalışma metodolojisine dair çok temel bir itirazım var benim. Nedir o? Başlangıçtaki gruba göre analiz, yani intention to treat kavramı burada tamamen iflas etmiyor mu? Çapraz geçiş, yani crossover oranlarına bakıyorum kaynaklardan. Evet, crossover meselesi. Enelia'da kontrol grubunda, konvansiyonel vantilatörde durumu giderek kötüleşen hastaların tam %28'i ECMO koluna aktarılmış. %28 çok ciddi bir oran bir çalışma için. Bu bana hep şu absürt paraşüt analojisini hatırlatıyor. Hangi analoji o? Hani bir grup insana paraşüt takıp uçaktan atıyorsunuz, diğerlerini paraşütsüz atıyorsunuz. Hı hı. Ama paraşütsüz gruptakiler yere çakılmalarına birkaç saniye kala onlara havada bir paraşüt fırlatıyorsunuz ve yere çakılırlarsa bunu paraşütün başarısızlığına yazıyorsunuz. Çok iyi bir analoji bu. Gerçekten durum tam olarak buydu. Yani kontrol grubundaki en ağır, organ yetmezliği gelişmiş hastalar son nefeslerinde ECMO'ya alınıyorsa, bu durum ECMO'nun istatistiksel başarısını otomatik olarak sabote etmek demek değil midir? Sadece sabote etmekle kalmaz, veriyi klinik olarak tamamen anlamsız hale getirir. Paraşüt analojiniz çok yerinde ama o paraşütü yere çakılmadan hemen önce takmanın da fizyolojik bedelleri var. Ne gibi bedeller? Doku hipoksisi çoktan derinleşmiş oluyor. Sağ ventrikül haftalarca yüksek basınca maruz kalıp tamamen tükenmiş oluyor. O hastayı o saatten sonra ECMO'ya aldığınızda aslında ölü bir bedeni oksijenlendiriyorsunuz. İstatistiksel analizin felç olduğu noktada burası zaten. Evet, mantıklı. Fakat kaynak metnimiz burada müthiş bir çözüme işaret ediyor. Bayezyen analiz. Evet, Bayezyen yaklaşım. Golliger ve ekibinin yaptığı bu analiz, Eolia verilerini o katı frekventist yaklaşımın dar kalıplarından kurtardı. Peki Bayezyen yaklaşım tam olarak neyi değiştirdi burada? Sonuçta elimizdeki veriler aynı veriler değil mi? Veriler aynı, evet. Ama o veriye sorduğunuz soru farklı. Klasik istatistik, yani frekventist yaklaşım şey diye sorar. Mortalitede kesin olarak %20'lik bir düşüş var mı? Ve hayır yanıtını alıp kapıyı kapatır. Kesip atıyor yani. Aynen. Bayezyen istatistik ise eldeki klinik ön bilgileri, yani prior probabiliteleri kullanır Hı hı. ve şunu sorar. Bu veriler ışığında ECMO'nun konvansiyonel tedaviye kıyakla mortaliteyi herhangi bir oranda düşürme olasılığı nedir? Bu çok daha rasyonel bir soru klinisyenler için. Kesinlikle. Ve bu analiz sonucunda ECMO'nun klinik olarak faydalı olma olasılığının %96'nın üzerinde olduğu kanıtlandı. %96. Evet. Yani ECMO işe yarıyor, sadece Eolia'nın baştan koyduğu o ütopik eşiğe ulaşamıyor. Bu analiz, cihazın hastanın son anını bekleyen bir çare değil, hücresel yıkım başlamadan önce erken dönemde devreye girmesi gereken koruyucu bir strateji olduğunu matematiksel olarak kanıtladı bize. O zaman erken karar verdik ve cihazı bağlama aşamasına geldik diyelim. İşte işin mühendislik ve fizyoloji tarafı tam burada birbirine giriyor. Evet, asıl karmaşa orada başlıyor.
Elimizdeki biyofizin verilerine baktığımda, sistemin kalbindeki o santrifüj pompaların nasıl çalıştığını anlamak her şeyi değiştiriyor. Biz hekimler, ekranda o devir sayısını, RPM'i sabit gördüğümüzde, hastaya sabit bir debi, hani değişmez bir kan akımı verdiğimizi sanıyoruz. Büyük bir yanılgı. Kesinlikle. Bu pompalar aynen insan kalbi gibi Frank Starling yasasına benzer bir prensiple çalışıyor, değil mi? Aynen öyle. Yani venöz dönüşe, preload'a %100 bağımlılar ve sistemik dirence, afterload'a karşı inanılmaz duyarlılar. Kesinlikle öyle. Manyetik olarak asılı duran pervanelerin oluşturduğu bir vortexten bahsediyoruz burada. O vortex bir emme gücü yaratır ama ortada çekilecek kan yoksa, sistemik vasküler direnç çok yüksekse veya kanülün ucu bir damar duvarına yaslanmışsa Ekranda yazan rakamın bir önemi kalmıyor. hiçbir anlam ifade etmez. Ekrandaki o 4000 RPM bir anda yalan olur, akım hızla sıfıra düşer. Ama hemodinamikteki bu mekanik mücadelenin ötesinde asıl biyofiziksel savaş o ECMO devresinin kalbinde yaşanıyor. Membran oksijenatörünün içinde, değil mi? Ta kendisi. O zarlar, kaynak metindeki anatomik kıyaslama beni gerçekten duraklattı okurken. Çok çarpıcıdır o bölüm. Milyonlarca yıllık evrimin sonucu olan insan akciğerinde o alveol ile kapiler arasındaki kusursuz difüzyon mesafesi sadece 2,2 mikrometre. Evet, mucizevi bir incelik. Karşımızda ise insan yapımı en gelişmiş PMP yani poli 4 metil 1 penten ECMO membranları var. Ve bu membranlardaki gaz değişim mesafesi malzemenin o kafes yapısı nedeniyle yaklaşık 100 mikrometre. 100 mikrometre. Ciddi bir fark. Düşünsenize incecik bir ipek çarşafın arkasından nefes almaya çalışmak ile kalın, sert bir kışlık yün battaniyenin arkasından nefes almaya çalışmak arasındaki fark gibi. Arada neredeyse 50 katlık bir difüzyon bariyeri var. Çok doğru bir analoji. Benim klinik içgüdüm bu kadar kalın bir bariyerden oksijeni geçirebilmenin tek yolunun inanılmaz bir kaba kuvvet kullanmak olduğunu söylüyor. Makine bu handikapı nasıl aşıyor? İçgüdünüz tamamen doğru hocam. O kışlık battaniyenin içinden oksijeni geçirmek için kaba kuvvetten başka çareniz yok. Ve ECMO matematiğinde bu kaba kuvvet yüksek kan akımı ve %100'lük sweep gaz yani taze gaz basıncı anlamına gelir. Şöyle düşünelim. Karbondioksitin kandan o membranı geçip atılma kapasitesi, oksijenin kana geçme kapasitesinden yaklaşık 20 kat daha fazladır. 20 kat. Evet. Dolayısıyla hastanın tek sorunu hiperkapni ise, yani sadece karbondioksiti temizlemeniz gerekiyorsa, ECMO-2R dediğimiz düşük akımlı sistemler yeterli olur. Çünkü CO2 çok daha kolay geçiyor zardan. Aynen öyle. Dakikada 1 litrenin altında bir kanı o zardan geçirmeniz yeterlidir. Ama iş RDS'deki gibi derin hipoksiye, yani hastanın dokularına yeterli oksijen sunumunu, DO2'yi sağlamaya geldiğinde işin rengi tamamen değişir. O zaman yüksek akım şart. Şart. O 100 mikrometrelik engeli aşıp hemoglobini oksijene doyurabilmek için hastanın tüm kalp debitine eşdeğer, dakikada 4 ila 5 litrelik devasa kan akımlarına ihtiyacınız vardır. Dakikada 5 litre kanı vücut dışına alıp oksijenleyip geri vermek. Bunu güvenli bir şekilde yapabilmek için de damar erişimi, yani o kanülasyon stratejileri hayati önem taşıyor. Orası işin en kritik cerrahi boyutu zaten. Standart VV ECMO'da drenaj için femoral veni, dönüş için jugular veni kullanıyoruz genelde. Hı hı. Ama beni asıl büyüyen, kaynaklarda çok detaylandırılan çift dümenli tek kanül. Şu meşhur Avalon kateteri, Ah evet, Avalon. boyundan tek bir kesiyle hem drenajı hem oksijenlenmiş kanın dönüşünü sağlıyorsunuz. Ancak metin çok sert bir dille uyarıyor bizi. Bu kateteri asla ama asla körlemesine takamazsınız diyor. Asla. Körlemesine takmak cinayettir. TEE yani transözofajiyel ekokardiyografi kullanmak mutlak bir zorunlulukmuş. Kanülün yapısına baktığımda dönüş portunun tam karşıya triküspit kapağa bakması gerektiğini anlıyorum. Peki ya bakmazsa? Yani kateter kendi ekseni etrafında birkaç milimetre dönerse ne olur içeride? Tam bir felaket olur. O çift lümenli kanüllerin dizaynı anatomik bir keskinlik gerektirir. Kirli kanı hem superior hem de inferior vena cavadan emer. Tamam.
Oksijenlenmiş temiz kanı ise ortadaki o dönüş portundan tam bir ok gibi sağ ventriküle, triküspit kapaktan içeri fırlatır. Ok gibi fırlatması lazım. Kesinlikle. Eğer kanül kendi etrafında hafifçe dönerse, o oksijenlenmiş temiz kan triküspit kapak yerine kaval venlere, yani kirli kanın emildiği portlara doğru yönelir. Kendi kendini mi emer makine o zaman? Aynen öyle. Sonuç devasa bir resirkülasyon. Makine kendi temizlediği kanı tekrar içine çeker, ekranda kan kıpkırmızıdır ama hastanın satürasyonu yerlerde sürünür. İnanılmaz. Bu yüzden TEE ile o Color Doppler akımının tam trikuspit kapağı yalayarak şelale gibi sağ ventriküle aktığını saniye saniye görmek zorundasınız işlemi yaparken. Bir de denkleme sağ kalp yetmezliği eklendiğinde durum bambaşka bir boyuta taşınıyor. Şiddetli RDS'in yarattığı o derin hipoksi ve asidoz zaten sağ ventrikülü mahvediyor. Kor pulmonale gelişiyor hastalarda. Maalesef. Yoğun bakımda en korktuğumuz tablolardan biri. Böyle bir durumda standart VV ECMO'nun yetersiz kaldığını görüyoruz. Orada Protect, Duo gibi doğrudan pulmoner artere kadar uzanan oksijenize RVAD dediğimiz kanüller devreye giriyor. Evet, sistemi bir üst seviyeye taşıyor. Pulmoner kapağı aşıp doğrudan ana pulmoner artere oturuyor. Ama anatomik olarak o kateteri biraz fazla ittirip sadece sağ ya da sadece sol pulmoner artere yönlendirirsek tüm o temiz kanı tek bir akciğere yollamış olacağız. Çok tehlikeli bir durum bu. Bu da devasa bir VQ uyumsuzluğu, yani ventilasyon-perfüzyon eşitsizliği yaratmaz mı? Kesinlikle yaratır ve zaten hasarlı olan akciğer hemodinamini tamamen çökertirsiniz. Sağ ventrikül disfonksiyonunu solunum yetmezliğinden bağımsız düşünemeyiz. Haklısın. Sağ kalp çöktüğünde akciğere kan gitmez. Akciğere kan gitmediği için sol kalbin ön yükü biter ve sistemik şok başlar hasta yatağında. İşte oksijenize arvat sistemlerinin güzelliği burada. Hem o kalın battaniyenin arkasından oksijeni kana basıyor, hem de tükenmiş sağ ventrikülün tüm mekanik yükünü devralıp kanı doğrudan akciğer yatağına pompalıyor. Ama dediğiniz gibi yerleşimi milimetrik olmak zorunda. Kanülasyonu kusursuz yaptık diyelim. Kanı aldık, oksijenledik, hedefimize ulaştık. Hastanın hipoksisi çözüldü ekranda. Şimdi asıl yakıcı soruya geliyoruz bence. Kendi akciğerlerine ne olacak? Kesinlikle. Dışarıda bu mekanik mucize gerçekleşirken hastanın göğüs kafesinin içindeki o hasarlı, ardesli akciğerlere ne yapacağız? Yoğun bakımın belki de en çok bölündüğü o meşhur tartışma. Akciğer istirahati, yani lung rest felsefesi. O bitmeyen bir savaştır yoğun bakımcılar arasında. Biz ECMO'yu VLI'yi önlemek için taktık. CESAR ve EOLIA çalışmalarında plato basıncının 24'ün altında tutulduğu çok ultra koruyucu ventilatör ayarları görüyoruz metinlerde. Fakat kaynaklarda total lung rest, yani tidal hacmin tamamen sıfıra indirilmesi kavramı da var. Evet, tamamen kapatmak. Makineyi CPAP moduna alıp hiçbir soluk vermemek hastaya. Benim klinik içgüdüm bana bunun çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Neden tehlikeli geliyor? Evet, alveollerin sürekli açılıp kapanmasının yarattığı o mekanik strain'i tamamen durdurursunuz bunu yaparak, doğru. Ama o alveolleri günlerce kapalı tutarsanız masif atelektazi kaçınılmaz olmaz mı? Çöken o alveoller geri döndürülemez bir fibrozise gitmez mi sonrasında? Yani akciğeri koruyalım derken akciğeri tamamen kaybediyor olmayalım bu hastadan. Açıkçası yoğun bakımdaki open lung, yani açık akciğer savunucularıyla bırakın tamamen dinlensin diyenler arasındaki o büyük savaşın tam kalbindesiniz şu an. Aynen, hepimiz bu ikilemde kalıyoruz. Otal lung rest teori, teorik olarak çok caziptir. Akciğeri hareketsiz bırakarak inflamasyonu durdurmayı hedefler. Ancak klinik pratik sizin o endişenizi tamamen doğruluyor hocam. Atelektazi meselesini mi? Evet, masif atelektaziye izin verdiğinizde o çöken dokularda enfeksiyon riski artar ve sülfaktan üretimi tamamen durur. Fakat retrospektif verilere çok detaylı baktığımızda biz aslında şunu görüyoruz. Neyi görüyoruz? Hastanın hayatta kalmasını belirleyen asıl şey, ECMO'ya girmeden önceki hasardan ziyade ECMO sırasındaki mekanik güç, yani o mechanical power'dır. Yani ECMO altındayken uyguladığımız basınçlar asıl belirleyici olan. Aynen öyle. ECMO sırasındaki plato basıncını 25 cm H2O''nun altında, asıl akciğer travmasını yaratan o sürüş basıncını, yani driving pressure ise 15'in altında tutmak zorundasınız.
Hmm. Bu yüzden akciğeri tamamen söndürmektense yüksek PEEP'ten kaçınarak alveolleri asgari düzeyde açık tutacak çok düşük bir tidal hacim. Örneğin kilogram başına 1-2 mililitre falan. Çok düşük gerçekten. Evet ve çok düşük bir solunum sayısıyla ultra koruyucu bir yol izlemek fibrozis riskini azaltan en rasyonel stratejidir. Anladım. Akciğerleri mekanik stresten koruduk diyelim. Harika. Ama bunu yaparken bu kez de makinenin kendi yarattığı o muazzam sistemik fizyolojik kaosla baş başa kalıyoruz. Orası hiç bitmeyen bir mücadele. Sistemik komplikasyonlara baktığımda ECMO'nun en sinir bozucu, hani başhekimleri bile gece yarısı yataktan uyandıran o fenomeniyle karşılaşıyoruz. Suckdown. Suckdown ve chatter, hortumların içinde -200, -250 milimetre civalara ulaşan korkunç bir negatif basınçtan bahsediyoruz. Korkunç bir güç gerçekten. Düşünsenize, kaynaklarda geçen şu milkshake analojisi çok iyi. Çok koyu kıvamlı bir milkshake'i incecik yumuşak bir plastik pipetle tüm gücünüzle içinize çekmeye çalışıyorsunuz. Sonuç bellidir. Pipet büzüşür anında. O pipet büzüşür ve hiçbir şey gelmez. Burada da hastanın venöz damarı büzüşüyor. Aynen böyle. Aynen öyle. Şimdi makine alarm veriyor, damar büzüşmüş, kan gelmiyor diyelim. Bir klinisyenin yoğun bakımdaki ilk saniyelik içgüdüsü nedir? Damar boşaldı, hemen sıvı yüklemeliyim. Evet, ama bir dakika. Ardesli, alveolleri zaten sıvı dolu, inflamasyonlu bir hastaya sıvı yüklemek, onu kendi sularında içeriden boğmak anlamına gelmez mi? Ekstravasküler akciğer suyunu arttırmak resmen bir intihar değil midir? İşte ECMO yönetimindeki en ölümcül ikilem budur zaten. Milkshake analojisi devrenin hidrodinamiğini mükemmel özetliyor bence. Kanülasyonun o ilk saatlerinde yabancı yüzeyin yarattığı devasa inflamasyon ve prime solüsyonuna bağlı bir sıvı açığı oluşur. Evet, bu doğru. Tamam. Ama suckdown alarmı her öttüğünde çareyi hastaya litrelerce kristaloid yüklemekte ararsanız hastanın akciğerlerin iyileşme şansını sıfıra indirirsiniz. Hasta şişer de şişer. Hastada jeneralize ödem başlar, doku perfüzyonu tamamen bozulur. Sırf ekrandaki o ECMO kan akımını 5 litrede sabit tutacağım diye hastayı su fıçısına çevirmek sık yapılan ama fatal bir hatadır. Peki o panik anında alarm gece bağırırken doğru hamle nedir? Damar çöküyor ama sıvı veremiyoruz. Tek çare o santrifüj pompanın devrini düşürmek mi o zaman? Kesinlikle. Eğer hastanın kendi doku oksijenasyonu ve sistemik saturasyonlara müsaade ediyorsa, yapılacak tek doğru hareket santrifüj devrini yani RPM'i düşürmektir. Milkshake'i daha yavaş çekeceğiz yani. Aynen öyle, çok güzel. Zaten idame aşamasına geçtiğinizde, literatürün de resüsitasyon dediği o agresif negatif sıvı dengesi stratejisi başlar. İstatistikler burada çok acımasız ve net. ECMO süresince diüretiklerle veya ultrafiltrasyonla negatif sıvı dengesine ulaşabilen, yani tabiri caizse kurutulabilen hastaların hayatta kalma oranları pozitif dengede kalanlara göre istatistiksel olarak dramatik ölçüde yüksektir. Akımı düşür ve hastayı kurut. Bu mesaj klinisyenler için gerçekten hayati bence. Tabii kanı o hortumlardan geçirirken uğraştığımız bir diğer kabus da koagülasyon meselesi. Ah evet, antikoagülasyon. O devasa plastik yüzeyin kanla temas etmesi pıhtılaşma kaskadını çıldırtıyor. Trombosit tüketimi inanılmaz boyutlarda. Heparin bizim standart yaklaşımımız ama kaynak metindeki o farmakolojik veri beni şok etti. Hangi veriden bahsediyorsunuz? Heparin kullanılan hastalarda majör kanama oranı %40.7. %40, yani neredeyse hastaların yarısı majör kanama geçiriyor. Buna karşılık direkt trombin inhibitörü olan bivalirudinle bu oran %11.7'ye düşüyor. Üstelik bivalirudinle ECMO devresinin tıkanması, yani o devir trombozu da çok daha az görülüyor. Arada uçurum var. Aynen öyle. Peki heparin neden bu kadar başarısız kalıyor bu hastalarda? Bunun tamamen hücresel düzeyde muazzam bir fizyolojik açıklaması var aslında. Nedir o? Heparinin etki mekanizmasına dönelim. Meslektaşlarımız bilir, heparin kanı tek başına sulandırmaz. Kendi başına bir işe yaramaz. Aynen. Etki gösterebilmek için hastanın kanında bulunan antitrombin 3'e muhtaçtır.
Onun üzerinden dolaylı bir etki gösterir. Hı hı. Oysa ECMO'ya giren o kritik ARDS hastalarında durum bambaşkadır. Sistemik inflamasyon ve o devasa plastik devrenin faktör 12'yi sürekli aktive etmesi nedeniyle tüketim koagülopatisi başlar hastadır. Yani hastanın kendi antitrombin 3 rezervleri tükeniyor. Tam olarak öyle. Siz hastaya avuç avuç heparin verirsiniz ama heparinin bağlanıp etki edeceği substrat kalmamıştır ortada. Sistem inatla pıhtılaşır. Sonra siz dozu daha da artırırsınız, pıhtılaştı diye. Evet ve bu sefer de hasta majör kanamaya başlar. Bivalirudin ise bu kaosu tamamen bypass eder. Yani aracıları devreden çıkarıyoruz bivalirudinle. Tam olarak öyle. Antitrombin 3'e falan ihtiyaç duymadan doğrudan gider ve trombine bağlanır. Bu yüzden çok daha öngörülebilir bir antikoagülasyon sağlar ve kanama riskini devasa oranda düşürür. Müthişmiş. Ama her mucizenin bir bedeli var tabii. Bivalirudin renal yolla atılır. Böbrekler bozulursa? İşte sorum orada. Eğer ECMO'daki hastanızın böbrek fonksiyonları bozulursa, yarı ömrü kısa olmasına rağmen ilaç vücutta hızla birikir. Üstelik heparin gibi kolayca verebileceğiniz bir antidotu, bir protamini de yoktur elinizde. Tehlikeli bir oyun. Aynen. Bu yüzden doz ayarı yoğun bakımcılar için ince bir buzun üstünde yürümeye benzer. Sıvı dengesi, kanama riski, ultra koruyucu ventilasyon, bütün bu ip cambazlığı hastayı tek bir nihai hedefe ulaştırmak için aslında. İyileşme ya da organ nakli. Son nokta orası. Burada özel popülasyonlara ve sürecin sonuna yani o dekanülasyon meselesine değinmek istiyorum. Covid-19 pandemisini es geçemeyiz. Geçemeyiz. ECMO'nun altın çağı oldu bir nevi. Başlangıçta o korkunç mikrovasküler trombozlar yüzünden ECMO'dan çok korkuldu. Ama ELSO veri tabanına göre o protokollere alışıldıktan sonra VV-ECMO sağ kalım oranları %38 ila 50 bandına oturdu. Yani standart RDS verileriyle eşleşti tamamen. Evet ama benim klinik olarak en çok etkilendiğim grup akciğer nakli bekleyen hastalar. Kaynak metnindeki ambulatuar VV-AKMO yani yürüyen akma konsepti bence muazzam bir devrim. İnanılmaz bir konsept o gerçekten. Düşünsenize hastayı entübe etmekten kaçınıyorsunuz, sadece AKMO ile destekliyorsunuz. Bunun transplantasyon sonrası sağ kalıma %30'luk devasa bir katkı sağladığı yazıyor kaynakta. Bu fark tam olarak nereden geliyor? Nakil cerrahisinin altın kuralından geliyor. Masaya yatan hastanın kas gücü. Kas gücü. Evet. Akciğer nakli bekleyen bir hastayı entübe edip sedatize ettiğiniz an diyafram atrofisi saatler içinde başlar. Hasta solunum kaslarını kaybeder, entübasyon tüpü yüzünden sekresyonlar birikir, pnömoni riski tavan yapar. Klasik entübe hasta tablosu. Oysa o az önce konuştuğumuz çift lümenli avalon patakeriyle hastayı boynundan VV ECMO'ya alırsanız hastayı tamamen uyanık tutabilirsiniz. Ekstübe haldeki o hastayı ECMO cihazıyla yoğun bakım koridorunda yürütebilirsiniz. Düşünmesi bile çok fütüristik geliyor. Ama gerçek. Kas tonusunu koruyan, kendi kendine öksürebilen, fiziksel kondisyonu yüksek bir hastayı nakil cerrahisine verdiğinizde ameliyat sonrası iyileşme şansı dramatik şekilde artar. O %30'luk fark hastayı yatağa bağlamamanın ödülüdür aslında. Gerçekten büyüleyici bir tablo. Peki filmin sonu? Hasta iyileşti, akciğerler toparladı diyelim. ECMO'yu kapatacağız. Evet, dekanülasyon. Kanülleri çıkardığımızda SIRS yani sistemik inflamatuar yanıt sendromu tehlikesinden bahsediliyor kaynakta. Vücudun günlerce alıştığı o yabancı mekanik dolaşımdan bir anda mahrum kalması fizyolojik bir şok yaratıyor olmalı. Yaratmaz mı? Yani sweep gazını kapatıp dekanülasyon yapmak makinenin fişini öylece çekmekten çok daha kompleks bir süreç değil mi? Kesinlikle öyle. ECMO devresi artık o hastanın dolaşım ve immün sisteminin entegre bir parçası olmuştur. Siz o devreyi aniden sistemden kopardığınızda sadece oksijen desteğini çekmiş olmazsınız. Başka neyi bozarız? Hemodinamik dengeyi, stokin dağılımını, sistemik vasküler direnci bir anda değiştirirsiniz. Bu yüzden sweep gazını kademeli olarak günlere yayarak kısmak, hastanın kendi akciğerlerinin ve kalbinin tüm o metabolik yükü tek başına kaldırabildiğini adım adım görmek zorundayız. Dekanülasyon sonrası ilk 24 saat en az ECMO'ya bağlarken yaşadığımız o ilk 24 saat kadar yüksek riskli ve monitorizasyon gerektiren bir dönemdir her zaman.
Bence tüm fizyolojik tabloyu çok net bir şekilde ortaya koyduk burada. Makinenin o 100 mikrometrelik dezavantajını nasıl kaba kuvvetle yendiğini, akciğer istirahatiyle atelektazi arasındaki o ince çizgiyi anlattık. Evet. Milkshake analojisiyle sıvı yüklemenin neden felaket getirdiğini ve heparine karşı bivalirudinin moleküler üstünlüğünü konuştuk. ECMO kesinlikle sadece bir son çare değil, hücresel düzeyde çalışan devasa bir fizyolojik köprü. Kesinlikle öyle. Ama kaynak materyalimizin en sonlarına doğru beni geleceğe dair çok kışkırtıcı bir paragrafla baş başa bırakan bir detay var. İmplante edilebilir pompasız akciğer destek cihazları mı? Tam olarak o. Kaynak metin bataryaya veya o bahsettiğimiz devasa manyetik santrifüj pompalara hiç ihtiyaç duymayan implante edilebilir yapay akciğerlerden bahsediyor. İnanılmaz bir mühendislik. Sistem doğrudan pulmoner arter ile pulmoner ven arasına yerleştiriliyor ve kanı membrandan geçiren güç tamamen hastanın kendi doğal sağ ventrikül atımı. Dışarıdan bir pompa yok yani. Yok. Şimdi bizi dinleyen tüm hekim meslektaşlarıma şu soruyu sormak istiyorum. Eğer bu teknoloji standart hale gelirse, bizim o kalın tıp kitaplarındaki solunum yetmezliği tanımını tamamen baştan yazmamız gerekmez mi? Kesinlikle gerekir. RDS'li veya aylar boyu akciğer nakli bekleyen bir hastanın o izole yoğun bakım yatağına, hortumlara ve alarmlara hapsolmak yerine göğsüne implante edilmiş, sadece kendi sağ ventrikülünden güç alan mekanik bir akciğerle hastane bahçesinde kahvesini içtiği bir gelecek ne kadar uzak? Teknolojinin eksponansiyel hızına bakarsak, muhtemelen bizim emekliliğimizi görmeden bu gerçek olacak. Umarım görürüz. Umarım. Ve o gün geldiğinde bölümün başında bahsettiğiniz o çaresizce düzeltmeye çalıştığımız ventilatör dalga formları var ya, Evet. onlar tamamen tıp tarihinin tozlu raflarına kalkacak. İşte o gün fizyolojide o bahsettiğimiz kontrol yanılsaması yerini gerçek bir özgürlüğe bırakacak. Bu derinlemesine tıbbi incelemenin burada sonuna geliyoruz. Umarım yoğun bakımdaki bir sonraki nöbetinizde o ventilatör alarmları çalmaya başladığında ve basınçlar yükseldiğinde akciğerin sınırlarının ötesindeki bu ekstrakorporeal fizyolojik köprüyü çok daha farklı, hücresel bir perspektifle hatırlarsınız. Hoşça kalın.